Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine efsane güzel, çok sevdiğiniz tost çantanın astarını yapacağız. Bakın hemen şöyle açayım, göstereyim sizlere. Evet, dak keten ile astarlamasını yaptım. Görüyorsunuz. Kenarlarımız son derece muntazam. Hiçbir şekilde dikişi gözükmüyor, görüyorsunuz. Gizli dikiş yöntemiyle tutturduk. Şöyle bakın, burada yine çift cebimiz var. Onu da taktık. Şöyle gösteriyorum. Ben dak keten kullandım. Siz dilediğiniz kumaşı kullanabilirsiniz bu anlamda diyorum. Çanta o kadar büyük ki gerçekten ekranın altına sığdırmakta zorlanıyorum. Şöyle hemen bir genel bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu videoda neler bulacaksınız? Bu videonun içinde öncelikle astarın kesiminden en son finalde çantanın içine nasıl tutturduğuma kadar hepsinin detaylarını sizlere verdim. Aynı zamanda küçük püf noktaları var. Her zaman olduğu gibi. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim. Şimdi birazdan hemen astarın dikilmiş halini de göreceksiniz. Daha sonra yapım aşamalarına geçeceğiz birlikte. Yorumlarınız, destekleriniz, beğenileriniz hepsini bekliyorum. Yeni bir buton eklenmiş, hype butonu, ona da basmayı unutmayın. Ücretsiz hype'larınızı gönderirseniz bu listelerde daha yukarılara çıkmamızı sağlıyor. Desteklerinizi bekliyorum bu anlamda. Umarım faydalı bir video olmuştur ve umarım bu videomu beğenirsiniz. Haydi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Bakın hemen şöyle göstermek istiyorum. Son derece düzgün. Şöyle dikişlerine bakalım. En kolay şekliyle nasıl astar çalışıyoruz onu göstereceğim. Elbette ki çok daha güzel, çok daha profesyonel teknikler vardır. Ben elimden geldiğince nacizane kendi yöntemlerimle sizlere anlatmaya çalıştım. Bakın şu ağız dönüşlerini görüyorsunuz. Gerçekten bu kadar düzgün ağız dönüşlerini artık siz de her çantanızda rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Özellikle ağzı düz olmayan çantalarda bu yöntemle harika ağız çalışmaları yapabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz, burada ikinci bir parça dahil ediyoruz. Ağız kısmının aynısından bir tane daha keserek yapıyoruz bunu. Şimdi ben size niye anlatacağım? Ben size ölçüyü nasıl alacağız? Astar kesimini nasıl yapacağız? Onu anlatacağım ilk olarak. Sonrasında ise nasıl dikiyoruz? Her detayını tek tek göstereceğim. Şimdi öncelikle sabun izlerinin daha rahat görülebilmesi, sizin daha rahat anlayabilmeniz için ilk başta parçaların yerleştirilmesini ve çizim aşamasını siyah bir kumaş üzerinde göstereceğim sizlere. Sonrasında dikimini normal aynı bu kumaşla devam edeceğiz. Bakın ben hasır rengi olan tost modelini çalıştığım için hasır rengi bir astar hazırladım. Bu şekilde tek tarafa çift cep koydum. Alt parçamız bütün. Bakın altta dikiş yok, ek yok. Sadece yanlarda var. Çantamız delikli olmadığı için herhangi bir şekilde gizli dikiş kullanmadım. Ancak eğer ki siz daha delikli bir model çalışıyorsanız gizli dikiş yöntemini de kullanabilirsiniz. Yine daha önceden yapmış olduğum, ağzı düz olmayan çantalar için yapmış olduğum bir astar videom var. Onda gizli dikiş tekniğiyle çalışmıştım. Onun linkini yine açıklamalar bölümüne bırakırım. Siz de oradan rahatlıkla yapabilirsiniz diyorum. Haydi gelin hemen şöyle bir çantamızın kalıbını nasıl çıkartacağız ve nasıl keseceğiz parçalarımızı, onunla başlayalım. Evet, şimdi başlayalım dilerseniz. Öncelikle ölçülerimi neye göre çıkartıyorum? Tabii ki de çantama göre. Şimdi sizin elinizde ya bu şekilde bütün bir set var ya da ayrı ayrı bir set var. Hiç önemli değil. Şimdi eğer zaten ayrı bir set varsa sizin kalıplarınızı çıkartmanız çok daha kolay. Ama bu şekilde set varsa da ne yapabilirsiniz? Hemen bunu böyle bir ütü masasına takıp sonrasında altına bir kağıt koyaraktan şu deliklerden, bakın şu deliklerden kalemle işaret koyuyorsunuz şöyle. Sonrasında bu delikleri birleştiriyorsunuz ve işte şu görmüş olduğunuz kalıp ortaya çıkmış oluyor. Kalıplarınızı çıkarttınız. Daha sonra artık ne yapıyorsunuz? Kumaşın üzerine yerleştirme kısmı başlıyor. Şimdi benim tabanım, bakın gördüğünüz üzere, hemen ölçelim. 14 santimlik bir tabanım var benim.
Evet, şöyle hatta 13,5 diyebiliriz. Bir tabanımız var. Şimdi bunun ne yapacağız? Yarısını alacağız. Bakın şu şekilde kumaşım ikiye katlanık. Alıyorum buradan. Öncelikle şöyle bir 7 santimini ayırıyorum. Bakın işaretliyorum 7 santimden. Şöyle. Bakın elimde kullanılmış sabunlardan var. İşaretledim. Aynı şekilde başka bir noktadan daha işaretimi koyuyorum. Ve sonrasında önce bir alt çizgimi oluşturuyorum. Bakın bu sizin işinizi kolaylaştıracak öncesinde. Bunu mutlaka önce yapın. Bu bizim alt sınırımız. Yani burası taban. Bakın şu alt kısım taban. Burası da tabanın üst kısmındaki gövde yeri. Şimdi ben ilk başta bir tane denedim. Baktım olmadı. Kasma yaptı. İstediğim formu yakalayamadım. Sonra tekrardan tamına bu sefer deri üzerinden ölçü alarak yaptım ve işte o zaman istediğim sonucu buldum. Size gönderilen kalıplarla yapmayın. O zaman ölçüyü doğru tutturamazsınız. Çünkü bizim astarda istediğimiz noktalar burası. Siz daha önce şu içine göre ölçü almıştınız örerken ama şimdi ne yapıyoruz? Deliklere göre alıyoruz ve haliyle bir de bu delikten buraya bu deliğe geçiş var bakın burada. Bunları hesaba katmamız gerekiyor. Ben ne yaptım? Elime aldım mezurayı tek tek şu görmüş olduğunuz bütün mesafeleri ölçtüm. Bakın siz de o şekilde yapın. Aldım. Bakın bu delikten bir başladım. Ölçerek ilerledim. Şöyle hemen göstereyim bakın size de nasıl ölçtüğümü. Şöyle gittim. Birinden yardım alabilirsiniz bu esnada. Bakın geldim buraya kadar. Aynı şeyi ne yaptım? Burada uyguladım. Burası 9, burası 9 olacak şekilde 18 santim bakın toplamda bu oyuntuyu verdim. Sonrasında tabi burayı ayarladım. Şurayı ölçtüm. Daha sonra kalıpta aynısının ayarını verdim. Yani bu şekilde tek tek şu delik hizasından ölçülerinizi mutlaka alın. Şöyle hemen bakın şurayı da tekrar göstereyim. Şu hizadan başladığınızda bakın ölçüyü nasıl alıyoruz? Görüyorsunuz 25 santim. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. Hatta 25 şu 25 buçuk gibi. Bakın görüyorsunuz yazmışım. En uzun mesafe bu. Enini alıyorum. Enini alırken de nasıl alıyorum? Yine bakın bu delikten karşı deliğe kadar alıyorum. O da 15 santim. Bakın yazmışım buraya 15 santim. Görüyorsunuz. Bunlar benim yeni hazırladığım kalıplar. Tamamen şu delik hizasına göre kalıplarınızı kendiniz hazırlıyorsunuz. Hazırladıktan sonra tabii aynısını burası için de yapıyorsunuz. Ve hazırladıktan sonra geliyoruz. Çantamızın bakın bu kısmında artık yerleştirmeye başlıyoruz. Tabii bunu yerleştirirken de şunu hiçbir zaman için unutmayın. Özellikle şu ilk etapta bir zirvedeki enimiz yani tam o deliklerin olduğu yerdeki en ölçüsü bir de taban çevresinin ölçüsü. Bakın bu çok önemli. İkisini alacaksınız. Bir tanesi sizin buradaki başlangıcınızı belirleyecek. Bir tanesi de buradaki sonucunuzu belirleyecek. Bu kısım önemli bu anlamda. Şimdi gelelim artık şu tabandaki, şu alttaki olması gereken genişliğe. Hemen bakın size onu ölçerek göstermek istiyorum. Tam şöyle tutayım. Evet. Tam 41,5 santim. Bakalım bir de burası tam tamına kaç gelecek? En geniş ağız kısmının olduğu yerdeyim. Bunu hemen cetvelimle ölçeceğim. Daha kolay bununla ölçmem. Evet. Hemen uç noktasından buradaki uç noktasına 51 santim. Bakın şöyle göstereyim. 51 santim. O zaman ne yapacağım?
Önce şu tepeden de bir 51'i ölçelim. Her şey daha kolay olsun bu şekilde. Şuradan 51 santimi bir ölçüyorum. Bakın şu kısmı siz görün diye işaretliyorum. Çünkü burada yan kısım var. Yani kumaşın kenar hattı var. Burası deliklidir. Burayı asla dikişin içine koymuyorsunuz. Bakın bu önemli. Şimdi şunu bir şuradan çizeyim ki şu hattı bir görün. Sonrasında ne dedik? 51 santim. Bakın 51 santim olacak şekilde şimdi burayı ayarlıyorum. Şimdi bu yanı da bir çizelim 51 santimden. Yani parçanızın ana çerçevesini hazırlarsanız sonrasında çok rahat edersiniz yaparken. Bakın iki noktadan işaret koymadan çekmeyin, yamuk olabilir. Hatırlarsanız taban kısmını ölçmüştük. 41,5 santim gelmişti. Şimdi onu 41 olarak kabul edeceğiz. 51'den 41 çıktı. 5 santim bir taraftan, 5 santim diğer taraftan olacak şekilde işaretliyoruz. Bakın şimdi bu tarafı işaretledim. Şimdi diğer uçtan da yine aynı şekilde 5 santim ölçüyorum ve onu da görüyorsunuz çiziyorum. Şimdi gelelim artık bir parçalarımızı yerleştirelim. Şu orta parçamızı kumaşın ortasına koymamız gerekiyor ya tam olarak. O zaman ne yapacağız? Bir de kumaşın ortasına çizik atacağız. Yani 51 santimdi. O zaman 25,5'a bir çizik atalım. Bir tane de şuradan atalım. Ve yine bu iki çizgiyi birleştiriyorum. Ve bakın ortamı da bu şekilde işaretledim. Şimdi artık parçalarımızı yerleştirme zamanı. Bakın şu alttaki taban hattını görüyorsunuz. Tam buraya dayayacak şekilde geliyorum. Bunu da tam ortalayacak şekilde geldim ve bunu buraya iğneliyorum. Bakın bu şekilde bunu yerleştirdim. Evet, şimdi iğnelemelerimi yaptım. Nasıl yaptım? Hemen onu göstermek istiyorum size. Bakın bu kenarı yaslıyoruz. Şu kenarı bu çizgiye yaslıyoruz. Diğer taraf şuradaki pay alta iniyor bakın. Ona dikkat edin. Burayı bu kenara yaslıyorum. Bakın bunu olduğu yerde artık nereye denk gelirse. Şöyle kalkmasın. Evet. Aynı şekilde bunu zaten ortalamıştık, yerleştirmiştik. Bakın bunu da yine bu kenara köşeyi yasladım. Şurayı da bu çizgiye yasladım. Koydum. Bakın tam bir şekilde denk geldi. Ve burayı artık ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Yani şu kenar noktalarını dümdüz çizeceğiz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kısımları dilerseniz şu şekilde bakın burada cetvelimizin bu kısmı var. Şundan faydalanarak yani şu noktalarını kullanarak çizebilirsiniz. Bakın şu şekilde doğru açı nasıl denk geliyorsa cetvelin o kısmını kullanıyorum. Bakın burada artık şöyle çıkıyorum. Evet. Şimdi ben bu kumaşı kesmeyeceğim için size kesilmiş halini kesme kısmını tamamen diğer rengin üzerinden göstereceğim. Şimdi gelelim taban kısmına. Taban kısmını nasıl yapıyoruz? Şu kısımda. Şurayı düzleyeceğiz. Bakın tam şu çizginin geldiği noktada burayı düz iniyoruz aşağıya. Aynı şekilde burayı da düz iniyoruz aşağıya. Bakın şu tabana denk gelecek olan kısmı düz indim. Orada buradan sonrası genişledi. Bakın ağız açılarını tamamıyla verdik. Şimdi bunları çıkarttığımda karşımda nasıl bir görüntü var? Onu hemen görelim. Ağız kısmını diğerinin üzerinde göstereceğim. Dediğim gibi bunu kesmeyeceğim için. İkinci parçayı nasıl alacağız? Bunu da tarif edeceğim ama asıl diğer kumaşta göstereceğim. Bakın kaldırdım şimdi bunları.
Görüyorsunuz son derece düzgün bir şekilde hattımız oluştu. Size tavsiyem şu: ilk etapta payları fazla kesmeyin. Yan paylarınızı özellikle bakın. Biraz paylı bırakın yanları. Sonrasında ola ki baktınız dar geldi vesaire yetiştiremediniz, kenarından açmaya payınız olsun. O yüzden ona dikkat edin. Hemen böyle çok yakından kesmeyin. Birazcık yanlarda pay bırakın. Bu yanlarını kestiniz. Bunu bu şekilde bakın şöyle kestiniz. Kestikten sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? O kestiğimiz ağız kısmını kalıp olarak kullanıp şuradaki parçadan bir kalıp daha çıkartıyoruz. Yani şu ağız kısmını sadece 2 tane yapacağız. Şurada göreceksiniz şimdi. Bakın görüyorsunuz. Sadece bu kadarlık bir parça çıkartmam yeterli. Zaten o pay da burada var, görüyorsunuz. Buradan alacaksınız onu. Daha sonra şimdi diğer kumaşta kestiğimde ve birleştirirken ne demek istediğimi daha rahat bir şekilde anlayacaksınız. Bakın olabildiğinizce kumaşlarınızı bu şekilde alt kısmına kat getirerekten eksiz bir şekilde yapmaya çalışın. Çok daha güzel olacak. Şimdi yine cebin kesimini ve cebin dikimini de yine diğer parça üzerinden göstereceğim. Yani asıl artık bunun dikimi üzerinden gösterebilirim. Şimdi ne yapıyoruz onu hemen söyleyeyim size. Burada şu ağız kısmındaki şu parçayı çıkartacağım. Ve daha sonra bu parçayı şablon olarak kullanacağım. Kumaşımı yatıracağım ve bunu yine aynı şablon parçayı kullanarak o parçadan bir tane daha keseceğim. O benim çantamın ağız kısmında şu kenar dikişlerini oluşturacağım yer olacak. Şimdi biraz sonra ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksınız. Şimdi cep içinde şöyle bir parça kesiyorum. Bakın yine bir tarafı böyle dikiş yok. Bunu ağız kısmına getireceğiz. Dikişsiz olan kısmı. Hemen bunun da ölçülerini vermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi şöyle 24 santim eninde. Dilerseniz biraz daha ineyim şöyle. Ölçüler daha net gözüksün. Şöyle 24 santim eni var. Bakın çizdiğim yerden itibaren söylüyorum. Şöyle 17 santimde boyu var. Bunu nasıl yaptığımızı eski videolarımı bilenler bilir. Bilmeyenler için yeniden tekrardan göstereceğim bu parçamın nasıl dikildiğini. Diktikten sonra cebimiz aynen bu şekilde konumlandıracağız alt kısma. Şimdi gelin alt şablonumuzu çıkartalım ve ona uygun bir parça daha keselim. Bunun için ne yapıyorum? Öncelikle görmüş olduğunuz gibi şöyle kenardan evet, şimdi bakın bu parçayı bu şekilde hazırladım ya. Şunu kullanacağım ve bir ağız kısmı daha keseceğim. Evet, şimdi bakın buradan kestiğimiz parçayı ne yaptım? Aldım. Buradaki hazırlamış olduğum 2 tane dikdörtgen var. Bakın üst üste koydum. Şuradan şöyle güzelce bunun dibinden sabunla, böyle küçülmüş sabunlarınızı falan kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce çiziyorum. Çizdim. Bakın iğneliyorum kaymaması için. Sonrasında ne yapıyorum? Kaldırıyorum bunu. İğnelerimi taşıyorum buraya. Şimdi sıfırdan kesiyoruz bakın. Biz çünkü kesme yerine göre işaret aldık. O yüzden buradan alıyorum. Tamına çizgimin üzerinden kesiyorum. Evet. Şimdi bu görmüş olduğunuz parçalar, bunlar atılacak parçalar, şunlar. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Biraz sonra tüm detaylarını dikiş aşamasına geçtiğinde göreceksiniz.
hangi parçayı nereye eklediğimizi. Bakın görüyorsunuz aynı kılavuzla kestiğimiz için bakın tamına görüyorsunuz denk gelmiş oldu. Çünkü aynı kılavuzla kestik. Sadece şurada şöyle bir ayarlayalım güzelce. Şu kenarlarını tabii ben düz bıraktım şimdilik o kumaşta. Onu şöyle keselim. Aynı şekilde şurada da bakın çok hafif bir ağız kısmına gelecek olan parçalarımızı da bu aynı kılavuzla bu şekilde hazırladık. Şimdi cep parçamızı hazırladık. Ana parçamızı hazırladık. Bakın tüm detaylar hazır. Nereye geçiyoruz? Artık dikiş aşamasına geçiyoruz. Dikişte tüm detayları, her anının nerelere diktiğimi hepsini göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Özellikle örgü yani dikiş işini hiç bilmeyenler, yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği şekilde tüm dikiş ayarlarını hepsini şimdi bu videoda bulabileceksiniz. O yüzden içiniz rahat olsun diyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet, şimdi ilk olarak her zamanki gibi astarın nesiyle başlıyoruz? Cebiyle başlıyoruz. Cebini bakın hatırlarsanız demiştik bir tarafı kapalı olacak. Bu daha sonra ağız kısmına denk gelecek. Şimdi üç kenarını dolaşacağız ama üç kenarını dolaşırken birazcık böyle çevirebilmek için bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Bakın görüyorsunuz bu boşluğu bıraktık. İğnemiz 16 numara, onu söyleyeyim. Ayarlar her makineye göre değişiklik gösterebiliyor ama bizim makinemiz oldukça eski. Hemen şöyle göstereyim. Burası 5,5'ta. Burası da 3'te. Bu da zaten düz dikiş ayarında görüyorsunuz. Şimdi hemen üç kenarını dikelim. Evet, şimdi artık diktik. Ne yapacağız? Çevireceğiz. Şimdi çevirdiğimizde köşeler bakın düzgün olması için önce şu köşeleri kesiyoruz. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi çevireceğiz. Bir tarafından. Yine annem bana yardım ediyor. Sağ olsun. Siz zaten artık onun ellerini görünce tanıyorsunuz. Şimdi köşelerini çıkartıyoruz. Tam köşe noktalarını sivriliklerini de bu uçlarını çıkartmak için bir iğneden yardım alıyoruz. Şimdi bu kısmı zaten astarımızı normal gövdeye monte ederken o kısım zaten dikilmiş olacak. Evet. Şimdi burada çantamızın tam ortasına bunu monte edebilmek için ne yapacağız? Bakın ikiye katlayacağız. Tam orta noktasını bulacağız ki çantamızın da orta noktasıyla bunları tam olarak aynı hizaya getirelim. Bakın şöyle masamızın kenarına sürtüp bakın orta çizgiyi oluşturuyorsunuz bu şekilde. Aynı şekilde şimdi artık ana parçamızı alıyoruz. Şimdi içini açalım. Şimdi onun orta hattını zaten şöyle göstereyim hemen nasıl belirlemiştik. Onu bir vermek istiyorum sizlere. Bakın bir tarafı çiziliydi ama arkada çiziliydi ama ortası. Bu taraf içte çizili olmadığı için şöyle küçük bir tam orta noktalardan çentik atıyorsunuz. Ve sonrasında bunu artık yerleştiriyoruz. Şöyle bakalım bir tabandan bakalım. Şimdi hatırlarsanız çizmiştik. Şöyle evet taban hattının üst kısmına gelecek şekilde tam ayarladık. Şöyle bir yarım santim. Evet anne. Şimdi bu şekilde ne yapıyoruz? İğneliyoruz. Bakın bunun ortası
burası. Evet. İsterseniz siz, dilerseniz, özellikle bu işte yeniyseniz size tavsiyem şu yönde olacak. Mutlaka dikişlerinizi, mesela bunu yaptınız mı? Şöyle güzelce düzelttirerek bunları önce siz bir ütünüzü yapın. Ondan sonra dikişe geçin. Çünkü eğer yeniyseniz, eğer ütüsüz başladığınızda düzgün yapamayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Öncelikle siz ütülemeyi tercih edin. Biz ütü yapmıyoruz şu anda. Ne yapıyoruz? Güzel görünmesi için olabildiğince dibinden. Yani şöyle dikişinizin şöyle buralarda olmasın. En dipten nasıl dikebiliyorsanız olabildiğince dipten dikiyorsunuz. Biraz geri geliyoruz şimdi. Evet, geri gelip yine ağız kısımlarını mutlaka sabitlemeyi unutmuyorsunuz. Şimdi bakın, üç kenarını diktik mi? Diktik. Dilerseniz böyle büyük kocaman bir cep olsun istiyorsanız siz dilerseniz böyle de bırakabilirsiniz. Ama yok, iki bölmeli olsun diyorsanız şimdi ortadan ne yapacağız? Tam orta çizgimizden şimdi tekrardan bir de ikiye böleceğiz. Yine biraz geri. Evet, bakın görüyorsunuz. Şöyle olabildiğince kenardan ne yaptık? Cebimizi diktik. Ağız kısmına dediğim gibi dikişsiz kısmı bıraktık. Burası ütülediğimizde şimdi sonra jilet gibi olacak zaten. Fazla iplerimizi en son temizleriz. Evet, şimdi ne yaptık? Bakın hemen bakalım. Cebimiz içte. Görüyorsunuz. Cep içte kalacak şekilde parçamızı katlıyoruz. Şimdi güzelce tam aynı yerinden ağız ağza getiriyoruz. Bakın. Şuradaki orta noktasını, şu köşe noktalarını tam tamına denk getireceğiz ve yan noktasından şimdi iki kenarını önce birleştiriyoruz. Evet, biraz geri. Sonra ileri olacak şekilde bakın boydan dikiyoruz. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için de yapıp geliyoruz. Evet, şimdi bakın bu parçamızın iki kenarını boydan boya diktik. Yani bunu artık kese haline getirdik. Şimdi geldik şu ağız için diğer kestiğimiz parçalarımız vardı. Hatırlarsanız hemen bunun iki kenarını da dikiyoruz. Aynı şekilde diğer tarafını da. Evet, iplerimizi temizleyelim. Şimdi bu parçayla bu parçayı gelin birleştirelim. Şimdi onları birleştirmeden sonra, çünkü daha zorlanırsınız. Hazır şu ağız kısmı atmasın diye. Aslında içinde kalıyor. Yani delikli bir çantada değil ama hani ola ki öyle bir durumla da çalışabilirsiniz. O zaman bu olumsuz durumla yaşamak için, çünkü biliyorsunuz kullandığımız kumaş dakketen ve çok fazla ip atar dakketenler. Onun önüne geçmek için şimdi kenarını bir zikzakla dolaşacağız. O yüzden hemen makinemizi ne yaptık? Bakın zikzak ayarına aldık. Şimdi zikzağımızı çekelim. Şimdi şuna dikkat edelim. Şu kısımlardan geçerken bakın şöyle açtırıp da kenarı o şekilde zikzaklıyoruz. Evet.
zikzak kısmımız bitti. Şimdi artık iki parçayı birbiriyle birleştireceğiz. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi bakın biraz önce diktiğim şekilde dışı, burası dışı. Şimdi içini açıyoruz. Burası cebini diktiğimiz yer iç. Bu iç kısmına şu parçayı, yani sonradan ağız için kestiğimiz parçayı, bakın şu dikiş kısmı içe gelecek şekilde, burası astarın dışı, burası astarın içi. Aynı şekilde bakın burada iğnelenmiş var zaten, görüyorsunuz. Bu parçaları açmayı unutmayın. Bakın çok önemli burası. Şuraları katlı kalmasın. Bunu da bu şekilde açın. Bunu da bu şekilde açın. Böyle çok daha düzgün olacaktır. Bakın tam tamına geldi. Görüyorsunuz. Tam tamına iğneledik, geçirdik. Şimdi ne kadarlık bir paydan dikeceğiz? Bakın çizdiğimiz yer burada, görüyorsunuz. Yaklaşık 1 santimlik bir paydan çizmişiz. Bu 1 santimlik payı kullanacağız şimdi dikerken. Tabii biz içeriden dikeceğimiz için bizim kılavuzumuz yok. Ama tekrar söylüyorum, siz yeniyseniz, yeni başlıyorsanız mutlaka ve mutlaka bu çizgilerinizi içeriye çizin. Yani yapacağınız yerleri önceden çizin, belirleyin. Yoksa düzgün gidemeyebilirsiniz. Ya da ne yapabilirsiniz? Teyelleme yöntemiyle önce buradan teyellersiniz eğer biliyorsanız. Kesip makasla kesersiniz. Aynı iz burada. Bu ip burada da olur, burada da olur. O zaman da dikeceğiniz yeri görebilirsiniz. Farklı yöntemleri deneyin ama dediğimi mutlaka dikkate alın. Eğer yeniyseniz tekrar hatırlatıyorum. Şimdi buradan başlayacağız. Hemen yan ortadan başlayacağız. Bakın şöyle dikmeye. Bakın unutmayın. Şu küçük parçayı nereye koyuyoruz? Astarın içine, temiz kısmına koyuyoruz. Şimdi pır etraf komple dolaşıyoruz, geliyoruz. Bir yandan da izleyelim. Evet, şimdi bitti. Evet, şimdi şunu bazılarınız içinizden geçiriyor olabilir. Ya buna ne gerek vardı? Yani bir parçayı böyle kenarında dolaştırsaydık da bu ağız pervazını hallederdik. Evet, halledersiniz. Zaten bu işi bilenler tutup da zaten bu videoyu da izleme gereği de duymazlar diye düşünüyorum. Çünkü bu birazcık daha dikiş bilmek gerektiriyor. O parçayı denk getirmek. Ama ben burada ne yapmaya çalışıyorum? Hiç bilmeyenler bile yapabilsin istiyorum. Bu size en kolay ağız çevirme tekniği. Yani siz bunu istediğiniz her çantada uygulayabilirsiniz. Ağzı düz olmayan bütün çantalarınızda bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bakın biraz sonra sadece ne yapacağız? Bunu bir çevireceğiz. Her şey bitecek. Bu kadar. Yani ağız kısmı son derece düzgün, muntazam bir şekilde olacağız. Tabii ki de burada şimdi çıtlatmalar yapacağız, düzeltmeler yapacağız. Onları tekrar detaylarını göstereceğim. Hani bunu da çünkü yorumlarda geliyor. Hani buna gerek var mıydı? Normal ince bir pervazla da yapabilirdik bunu diye. Kumaş gidiyor mahiyetinde söylüyorlar. Evet, yapabilirsiniz siz zaten. Biliyorsanız yapın. Bu yeni başlayanlar, onu yapamayacak olanlar, bilmeyenler için. Ha şu var, ben bilsem de mesela bu yöntemi kullanıyorum. Çünkü bu bana daha pratik ve daha düzgün bir sonuç veriyormuş gibi geliyor. Açıkçası onu da belirteyim. Şimdi hemen çıtlatmalarımızı yapalım. Kenarlarımızı düzeltelim. Köşelerimizi falan bir keselim. Ondan sonra artık biraz ileriden yap anne. Şimdi belli noktalardan ne yapıyoruz? Çıtlatıyoruz. Çünkü çıtlatmazsak o istediğimiz dönüşü sağlayamayız. Bakın şu tam köşe noktasını da şimdi görüyorsunuz. Kestik. Aynı şekilde bu kısmı da. Bunlar köşelerinizin daha düzgün olmasını sağlayacak.
Ben de bir taraftan izlemeye dalıyorum. O yüzden elimde tuttuğum için kamerayı bazen çıkabiliyorum. Ortalayamayabiliyorum. Hani sebebi o. Çünkü ben de bir taraftan izliyorum açıkçası. Çok böyle dikişin dibine yaklaştırmıyoruz. Ama dönüşteki o rahatlığı da vermeye çalışıyoruz. Her yere yapacağız bunu. Belli sıklıklarla atabilirsiniz. Yeterli çevirmeye çalıştınız. Diyelim ki yeterli gelmedi. Tekrardan yapabilirsiniz. Evet, şimdi çevirelim bakalım. Yeterli gelmezse tekrardan şurada yapalım. Yeterli gelmezse tekrardan belli noktalarda çıtlatma yapabiliriz. Şimdi çantaya monte etmeden önce en önemli nokta, sakın unutmayın. Mutlaka ve mutlaka ne yapıyoruz? Astarı ütülüyoruz. Astarı ütülemeden çantaya kesinlikle monte etmiyoruz. Bunu söyleyeceğim. Şimdi biraz sonra bir de şöyle bir şey yapacağız. Birazdan ağız kısmını incecik böyle kenarından dikeceğiz. O çok daha düzgün bir şekilde, rahat bir şekilde dikebilmenizi sağlayacak. Bakın köşeleri şöyle güzelce çıkıntı, o sivri noktalarını çıkartıyoruz. Evet. Şimdi o kısımları yine hani aynı nasıl astarın cebini dikerken şöyle kenardan dikmiştik ya. Bunları da aynı şekilde şöyle dibinden şöyle dikeceğiz. Daha düzgün bir ağız hattı oluşturmak için. Çantanın içinde de buralar böyle balon balon durmasın. Daha böyle jilet gibi dursun diye. Daha tabii köşeyi çalışmadık. Şu taban genişliğini vermek için şu köşeyi çevireceğiz biraz sonra. Bakın şimdi elimizde güzelce, işte el ütüsü her yerde var görüyorsunuz. İçindeki paylarını elinizle güzelce düzelteceksiniz ki o istediğimiz şekilde düzgün görüntüyü verebilelim. Yani şu anda dikişe hazırlıyoruz bir taraftan. Yine tekrar söylüyorum. Siz dilerseniz ütüsünü, ağız kısmının ütüsünü yapıp sonrasında makinenin ağzında dikebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evet. Şimdi artık dikme işlemine geçebiliriz. Bakın yan kenarının yine paylarını güzelce düzelttik, açtırdık ve makinemizin ağzına takıyoruz. Yine kenardan bakın böyle ince dibinden dikiyoruz. Böyle geniş bir dikiş görüntüsü istemiyoruz kesinlikle. O yüzden çok küçük böyle 1-2 milimden halletmeye çalışıyoruz bu işi. Evet, artık başladığımız yere döndük. Ama hemen dibinden bırakmadık. Bakın biraz ilerledik. Evet. Evet, şimdi geldik artık çantamızın astarının, bakın taban köşelerini çalışmaya. Biliyorsunuz kaç santimdi? 14 santimdi.
tabanımızın genişliği. Şimdi ona uygun olacak şekilde köşelerini döneceğiz. Bu köşeyi dönerken bakın yine o yan kenarlarımızı açıyoruz. O şekilde iğneleyeceğiz. Burada özellikle neye dikkat etmeniz gerekiyor? Hemen onu da söyleyeyim size. Tabanınızın boyu. Evet, şimdi köşelerimizi ayarlıyoruz. Bakın şöyle görüyorsunuz. Kenarı yine açtırdık. Tam şu tabanın, bakın şu kenarın tabanın orta çizgisine denk gelmesi gerekiyor. Şu bakın şuradaki yan çizgi, dikiş hizası buradaki tabanın da tam ortasındaki çizgiye denk gelmesi gerekiyor. Sonra 7 santimden çizdim. Bakın ilk etapta işaretledim. Tabanımız biliyorsunuz çünkü 14 santimdi. 7'den işaretledim. Ama bakın şurası 7. 6,5'tan çizdim. Yani 6,5 santim burası. Aynı şekilde 6,5 santim burası. Zaten ölçtüğünüzde göreceksiniz. Şu en 14 gelecek. Yani şu çizdiğim çizgi 14 santime denk gelmiş oluyor. Şimdi dolaşalım orayı. Aynı şekilde diğer tarafını da dikip gelelim. Ve şimdi bu parçaları diktik. Bakın artık kesiyoruz paylarımızı. Altında kalınlık yapar, kötü görünür. O yüzden o parçalarınızı alın, kesin. Dilerseniz şimdi buraya zikzakla dolaşabilirsiniz. Şimdi artık her şeyimiz hazır. Ne yapacağım? Ben bunu ütüleyeceğim ve ondan sonra çantaya nasıl elimde dikiyorum, nasıl tutturuyorum onu göstereceğim. Evet, şimdi bakın bu şekilde çantamızı hazırladık. İçine astarımızı yerleştirdik. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın ilk ne yaptım? Şuradaki 4 tane köşeyi, yani şuradaki sivri noktayı görüyorsunuz. En sivri noktayı bunu denk getirdim ve sonrasında bunu tutturdum. Aynı şekilde bakın bu kenarda böyle, bakın bu kenarda da 4 tane mandalı taktım. Sonra ise öncelikli olarak hedef yan noktalardı. Tam şu yan noktayı buradaki yana denk getirdim. Yine burada da bu yana denk getirdim. Buradan iğnelerimi sapladım ve sonra yine aynı şekilde ara noktalardan iğnelerimi taktım. Bunlar yerlerimi tam anlayabilmem için. Şimdi nasıl dikeceğiz? Dikmeye nasıl başlayacağız? Nereden? İstediğiniz yerden tabii ki de başlayabilirsiniz ama dikme yöntemi olarak nasıl dikeceğiz? Hemen onu sizlere göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bakın göstermek istiyorum. Dikkat edeceğimiz nokta ne? Hemen onu söylüyorum. Şu aparatımız var biliyorsunuz. Şöyle aparatımız öne gelecek ya. Bu öne geliyorsa çantamızın önü bu demektir. O zaman ne yapıyoruz? Cebi arka tarafa dikiyoruz. Bakın diğer cepheye dikiyoruz. Bunu unutmayalım. Buna dikkat edelim. Şu cebimiz arkaya gelecek. Şöyle zaten bakın kalıp gibi oldu. Çok güzel oldu çantamız. Benim verdiğim ölçülerle çantayı zaten ördüyseniz siz de aynı bu mükemmel sonucu elde edeceksiniz. Bir diğer küçük bir noktadan bahsetmek istiyorum. Bakın özellikle bu seti kullanıyorsanız şu kısımlar dikişli olduğu için bu şekilde açmak biraz zor oluyor. Ya bunu öncesinde bir kalıba koymanız lazım. Yani örgüyü takmadan önce buralarına bir ağırlık koyarak açtırtabilirsiniz. Ya da sevgili Bolca Emek Ferhancığım yine çok güzel şahane bir fikirle gelmiş. Ben de ondan gördüm Instagram'da ve hemen ben de kullanmak istedim. Hemen onu da göstermek istiyorum sizlere. Bakın şuradan içinden göstereceğim şimdi bir tanesini. Bakın şu araya kalın keçelerden, sert keçelerden tam o deri kısmına normal silikon tabancasıyla sıcak silikonumuzu sıkıyoruz. Tam bu genişlikte ben 4 santim kestim, keçeyi tam geldi. Bakın şu araya onu yapıştırdığınızda şu kısım tok durduğu için daha açık ve daha güzel bir görüntü elde etmiş olabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz hemen nasıl dikiyoruz onu da göstereyim. Ondan sonra artık tamam ben kendim tamamını dikip geleceğim ve bu sayede çantamızı tamamlamış olacağız. Evet şimdi bakın yan çevirdim. Şöyle görüyorsunuz şu kısımdan ben buradan başlayacağım dikmeye.
Şimdi nasıl başlıyorum? Hemen şu iğnemi çıkartayım buradan. Şöyle. Bu arada dikerken komple şu arkadan dikeceğiz. Onu söyleyeyim. Şurada bir 2 kat biliyorsunuz kumaşımız. Bir önü var, bir arkası var. Bunun ne yapacağız? Şuradaki öndeki değil, arkadaki parçadan öreceğiz. Şimdi bakın tam ortadan şu şekilde çıktım. İki kat şeklinde ipim. Normal klasik makara ipiyle dikiyorum. Bakın şimdi şuralar var, görüyorsunuz. Şu bizim ilk tığlama yaptığımız noktalar. Şimdi buradan giriyorum. Şimdi aynı şekilde çok fazla bakın boşluk bırakmıyorum. Hemen şuradaki genişlik kadar görüyorsunuz. Buradan giriyorum. Ne kadar mesafe var arada? O kadar ilerliyorum bakın. Şöyle ilerliyorum. Bak şu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi tekrar geliyorum. Neredeyiz? Bakın tam hizasındayız. Burada deriyi almayın sakın. Şöyle bakın yine giriyorum. Yine hemen dibinden hemen yine bakın buradan çok ara vermeden batıyorum ama burada ara veriyorum. Çünkü şu kadar mesafe var bakın. Şu delikten bu deliğe kadar gitmem gerekiyor. Şimdi umarım net bir şekilde görülüyordur ve anlaşılıyordur. Burada çok ara vermiyorum. Bakın çünkü şu mesafe dar. O yüzden hemen şuradan giriyorum. Arayı burada çok veriyorum. Bakın tam hizasına kadar geliyorum. Şimdi tekrar buradan. Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde bir oradan bir oradan nereye kadar gelelim? Şu köşeye kadar gelelim. Asıl olay biliyorsunuz şu köşeden bu karşı köşeye nasıl geçeceğiz? Şimdi onu göstereceğim. Oradan sonrası zaten her yer aynı. Her yer aynı. Sadece önemli olan kısım şuralar. Şimdi şuraya kadar gelelim, köşeye kadar. Şurayı bir göstereyim nasıl oluyor. Oradan sonrasını zaten aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, şimdi bakın geldim köşe noktasına. Köşeye geldim. Aynen şuradaki köşeyi de diktim. Şurada bakın 2 tane deliğimiz var sadece. Bunu da diktim. Ve şimdi buradan buraya kadar gitmem gerekiyor. Bunu yaparken lütfen şuna dikkat edin. Önce şuradaki bir orta noktanızı dengeleyin. Kalan yeri şöyle güzelce elinizle düzeltin. Ve bakın tam şu nokta neresi? Onu bulun. Buldum burası. Şimdi ne yapıyorum? İçeriden. Şuraya bir iğne takayım şimdi. Rahat görebilmeniz açısından. Evet. Şimdi buraya kadar geleceğim. Şimdi yataydan hani biraz önce şöyle çıkıyorduk ya. Şimdi boylu boyunca gideceğiz. Ta ki işte bu toplu iğnenin olduğu yere kadar geldim. Şimdi bunu çıkarttım. Evet. Yine tam bu noktadan giriyorum. Yine aynı şekilde
Bakın şöyle hemen şuradan göstereyim. Çok yakından girdim. Aradaki mesafe kadar gittim. Buradaki mesafe biraz yakınmış. Çok gitmeyelim. Evet şöyle. Şimdi geldim. Bakın yine biraz önceki gibi. Bir de buradan. Gerçekten deriye dikmek biraz daha zor oluyor. Yani şu ara aslında ne oluyor? Boş kalıyor. Bakın. Ama hiçbir önemi yok. Zaten onlar hemen şu tarafta da göstereyim. Görüyorsunuz. Bu tarafı diktim. Gayet şöyle düzgün bir şekilde duruyor. Yani şurada çok azıcık bir boşluk olması önemli değil. Geldim bakın yoluma. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bir sonrakinin hizasından çıktım. Bundan da geçtim. Evet. Bakın bu şekilde buradan tabii bunu kucağınızda yapmak biraz daha zor oluyor. Ben şu anda bunu size gösterebilmek için gerçekten ayakta dikiyorum bu çantayı. Evet. Bakın görüyorsunuz. Dümdüz bir şekilde ilerliyor. Şurası orta noktamızda. Dümdüz gayet güzel bir şekilde gidiyoruz. Aynı şekilde buraya geldiğimizde de bakın geleceğiz. Tam şu en son buradaki köşe noktasını yaptık. Sonra buradan ne yapacağız? Yine ipi içinden yürüteceğiz ve tam şuradaki köşe noktasından çıkacağız. Bakın bu şekilde. Dilerseniz bu yine buralara iğnelerinizi takıp şu şekilde yerinizi de sabitleyebilirsiniz. Şimdi buradan başlamıştım. Başladığım yere kadar artık gelelim. Evet, çantamız hazır. Bitirdik. Astarımızı yaptık. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın kenarı son derece düzgün bir şekilde eklenmiş oldu. Görüyorsunuz hiç dikişlerimiz gözükmüyor. Şöyle döndüreyim. Bakın kenardan bu şekilde güzelce diktik. Tabii ki de burada kumaşın materyali tartışılır. Daha böyle satenimsi, daha parlak bir kumaşta bence bu çantaya çok daha şık olacaktır. Onu söyleyebilirim. Ben elimde bu vardı. Bunu kullandım. Klasik diğer hasır çantaları astarladığımız gibi. Yine bir görüyorsunuz dak keten klasiği oldu. Şöyle içinin küçük cebini de attım. Evet, bunu da önüne getirelim ve işte bu kadar. Sonunda TOTS çantamız astarıyla kavuştu. Bakın çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinizle, hype'larınızla bana destek olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz yeni bir buton eklendi. Hype butonuna basmayı unutmayın. Şöyle listelerde biraz daha yukarılara çıkmak için desteğinize ihtiyacım var diyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.